Herkese merhaba, ben Buket. Yeni dizayn girişimini başlattım yakın zamanda. Birazdan satın almış olduğunuz duvar tabağı veya sepeti yapım kitinin yapılış videosunu izleyeceksiniz. Ondan önce kısa bir açıklama yapmak istedim. Satın almış olduğunuz kitin birçok farklı renkli varyasyonu bulunuyor. Bunların hepsinin tek tek yapılış videosunu çekmedim ben. Sadece bir renginin yapılış videosunu çektim. Ve bunu kendi satın almış olduğunuz kitlerinizde elinize ulaşan şablonlarınızı takip ederek yapabilirsiniz. Mesela bu olabilir veya bu olabilir veya bambaşka bu olabilir veya burada göstermediğim bambaşka bir renk skalası olabilir. O nedenle ben siyah beyaz şablonla çalışarak size renklerini gösterdim. Tüm modeller için aynı şekilde çalıştım. Bu izleyeceğiniz model farklı bir renklerle çalışılmış olsa bile mantık, teknik her şey aynı. Sadece ipin rengi değişiyor. Orada da şablondaki yerini takip ederek sizdeki renk karşılığıyla yapabilirsiniz. Umarım siz de benim aldığım kadar zevkle ürününüzü yaparsınız ve en az bir o kadar da zevkle sergilersiniz. Eğer sepetinizi yaptıktan sonra isterseniz benimle Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Bunu yaparsanız da çok sevinirim. Siparişiniz için ve beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Birazdan yapılış videosunda görüşeceğiz yine. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba. Bugün Instagram'da sorup da en çok oy alan modeli yapacağız. Bu da bu görmüş olduğunuz model. Yapımı birazcık daha diğer modellere göre zor bir model. Şimdiden uyarayım ama çok güzel görünüyor ve çok keyifli. Olabildiğince kolay bir biçimde yapmanız için her şeyi anlatıyor olacağım ben bu uzun videoda. Bu modeli yapmak için satın aldığınız kitten halatınız çıkıyor. 2 tane iğnemiz var. Modeli yaparken 2 iğneyi kullanmak çok daha rahat oluyor. Ve 3 farklı renk ipimiz var. Sizin seçmiş olduğunuz renge göre değişiklik gösterecek. Ben siyah beyaz çıktı aldım her zamanki gibi ve siyah beyaz yapacağım. Öncelikle göbeğin rengiyle başlayacağım. Göbeği ben gri yapacağım. Ve o yüzden gri ipimle başlıyorum. İpimden 2-3 metre kadar koparıyorum. Ve ipin ucunu azıcık tırnağımla düzleştiriyorum iğneden daha rahat geçirebilmek için. Ucunu azıcık geçiriyorum ve başlayacağım. Öncelikle göbek kısmında 5 sıra sadece düz renk yapacağız. Halatımı alıyorum. Ucuna dağılmaması için yapıştırılmış olan bantı çıkartıyorum. Bu bantı sonradan çıkartması daha zor oluyor çünkü. Bu halatla bir halka yapıyorum. Halkanın uç kısmı sağ tarafta kalıyor. Uzun tarafı da sol tarafta kalıyor ve tepesi de yukarı bakıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edeceğim. Üzerinde daha rahat çalışabilmek için kağıt ipin uzun ucunu bu halkaya bağlayacağım. Bunun için halkayı ters çeviriyorum ve kağıt ipi üzerine 2 tane düğümle sıkıca bağlıyorum. Ucunu da azıcık daha çektim. Ucunun çok uzun kalmasını istemiyorum çünkü. Halkayı birazcık küçülttüm elimle. Çok da büyük olmasın diye. Bu kısa ucu kesmiyoruz. Bunu halatla beraber bir sonraki sırada gizliyor olacağız. Şimdi ipimi dışarıdan içeriye doğru, halkanın içine doğru sararak ilmeklerimi yapmaya başlıyorum. İlk ilmeklerimi hem bu halatın kısa ucunu hem de asıl halkaya alacak şekilde yapıyorum. Sonrasındaki ilmeklerimde sadece halkayı saracağım. Bu araya sokuyorum. Ucunu almak istemiyorum çünkü. Üç ilmek de böyle yaptıktan sonra halkamı küçülteceğim. Bunun için iplerden sıkıca tutuyorum ve halatın uzun ucundan da tutup çekiyorum. Böyle çektikçe küçülüyor. Bütün gücümle çekip ortanın olabildiğince küçük olmasını sağlıyorum.
Bu kısa ucu gene halatla beraber tutuyorum karışmaması için. Ve bu küçük halkanın etrafını gri iple çevireceğim. Burada çok doğru veya yanlış bir yöntem yok. Sadece ipimi dışarıdan içeriye doğru atıyorum ve sarıyorum. Arada boşluklar kalırsa geriye de doğru dönüyorum. Ve bu şekilde bütün halatın üzeri iple kaplanana kadar dönüyorum. Halkanın tamamını döndükten sonra ikinci sıraya başlayacağım. Bu sıraya başlarken bu ipin ucunu halatla beraber tuttuğuma emin oluyorum. Ve halatın üzerine dışarıdan içeriye doğru ipimi 10 kere doluyorum. Oncuk kere doladıktan sonra halatıma elimle şekil veriyorum. Küçük olduğu için birazcık sert oluyor. İlk aşamalarda elinizle şekil vermeniz gerekiyor. İpin ortada olduğuna, iki sıranın ortasında olduğuna emin olarak arkadan yukarı doğru çekiyorum. Ve tekrar araya sokuyorum. Böylece bir 8 hareketi yapmış oluyorum. Üstteki halatı 8'in bir yuvarlağı ve alttaki halatı 8'in bir yuvarlağı olarak düşünürseniz tam bir 8 hareketi yapmış oluyorum. Yine 10 kere saracağım ipimi halatıma. İpim aşağıdayken, alt taraftayken dikkat edin, bu önemli. Arkadan yukarı doğru çekiyorum. Ve tekrar ortaya geliyorum. Ve yukarıdan aşağıya tekrar sarıyorum. Bu şekilde devam ediyorum sırayı tamamlamaya. Bu arada ipim bitiyor gördüğünüz gibi. Yeni ipine nasıl takıldığını göstereceğim. Gene yumağımdan 2-3 metre uzunluğunda bir ip koparıyorum. Bunu da iğneme biraz önceki gibi tırnağımla birazcık düzeltip öyle sokuyorum. İpin uzun ucunu, iğneye geçirdiğimiz ipin uzun ucunu kullanacağım. Bu sepetin üzerindeki kalan ucu halatla beraber tutuyorum. Yeni ipimi de bunun üzerine getiriyorum. Hepsini beraber tutuyorum. Sanki hiçbir şey olmamış, ipim hiç bitmemiş gibi. Aynı şekilde nerede kaldıysam, kaçıncı sırayı sardıysam kaldığım yerden devam ediyorum. Bu şekilde ipler sıkıca oraya bağlanmış oluyorlar. On kere sarıp alt sıraya bağlayarak devam ediyorum. Elimle de düzeltiyorum. Elinizle sık sık düzeltmeniz önemli. Düz ilerleyeceğiz. Derinleştirmeyi daha sonra yapacağız. Bu aşamada olabildiğince düz bir biçimde elinizle düzelterek ilerleyin. Üçüncü sıramı da yaparken artık ortaya batmayacağım ipimi. Çünkü artık bir alt sıraya batacağım. Bir alt sıramız var. Bu şekilde 10 kere dolayıp bir kere bir alt sıraya bağlayarak devam edeceğiz. 5. sıraya gelene kadar bu şekilde yapacağız. 5. sırada artık modelimizi vermeye başlayacağız.
Beşinci sıraya geldiğimizde artık bu beyaz olan kısmı, küçük girintiyi yapacağız. Bunun için ben beyaz ipimden koparıyorum. Sizde hangi renge karşılık geliyorsa o ipten koparıyorsunuz. Bütün gri ipleri elimde topluyorum, hepsini halatla beraber. Beyaz ipimi de yine ip eklerkenki gibi koyuyorum halatın yanına. Hepsini beraber tutup 2 ilmek olacak şekilde sarıyorum. Sonrasında bunu da halatla beraber tutuyorum. Halatla beraber yürüteceğim bunu gerektiğinde kullanmak için. Ve gri ile sarmaya devam ediyorum. Yine her 10 ilmekte bir aşağıya bağlayacağım. Bu ilmekler hangi renk olduğu önemli değil. 8 tane gri, 2 tane beyaz olabilir. Fark etmez. İlla 10 da olmak zorunda değil bağlama sayınız. 8'de, 6'da, 7'de de bağlayabilirsiniz. Ama onu çok fazla geçmesin. Şimdi diğer girintileri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bunun için tam sepetinizin orta noktasını şablonunuzun orta noktasına getirmeniz gerekiyor. Bu yüzden ben iğneyle tutuyorum gördüğünüz gibi. İğneyi de şablonun orta noktasına batırıyorum. Bu şekilde sabit olmasını, kaymamasını sağlıyorum. Doğru yerde mi diye tekrar kontrol ediyorum. Ve bu beyazla kesikli çizgilere, şablonda görmüş olduğunuz kesikli çizgilere denk getiriyorum. Sepetimizin bu şablondan daha büyük olacağı için şablon birazcık küçük geliyor aslında. Ama bu kesikli çizgiler olması gereken yerleri belirtiyorlar. O yüzden bu kesikli çizgilere dikkat ediyoruz. Bir tane kalem alıyorum ve beyazımı bir kesikli çizgiye getirdiğimden emin olup diğer kesikli çizgilerden de kalemimle belirliyorum. Bu noktalarda 2 ilmek beyaz gelecek. Kesinlikle kaydırmamaya çalışıyorum. İlk yaptığım beyaz bir kesikli çizgide duruyor ve geri kalan 6 tane, geriye kalan 5 tane, toplamda 6 tane olacak noktayı kalemimle belirliyorum. Birazcık fazla eğilmişim burada düzgün yeri görebilmek için. Burada çok dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü bu sizin sepetinizin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. İlmek sayarak kesinlikle olmuyor. Çünkü helezonal bir biçimde büyüdüğü için her yerde farklı ilmek sayısı oluyor. Ben bu şablonları çıkartırken, sepetleri yaparken üzerinde oldukça çok çalıştım. O yüzden bana güvenin. Bu şekilde kesikli çizgileri belirleyip o noktaya kadar hangi renkte gitmeniz gerekiyorsa o noktaya kadar öyle gidin. Ondan sonrasında kesik çizginin olduğu yerde asıl renginizi verin. Şimdi ben o belirlediğim noktaya kadar gri ile devam edeceğim. Artık oraya geldim gördüğünüz gibi. İyice yakınına gelene kadar devam ediyorum. Ve şimdi 2 ilmeği tam o kalemle belirlediğim yerin üzerine gelecek şekilde 2 ilmek yapıyorum ve gri ile devam edeceğim. Alt kısma bağlama tekniğimiz hep aynı. İpimiz ortadayken bu önemli. Üstten veya alttan, üstten getirmeyin kesinlikle. O zaman bağladığınız yer görünür. 2 halatın arasındayken ip bir alt sıraya bağlıyoruz. 8 hareketi çiziyoruz. Aynı şeyi diğer belirlediğim çizgilere kadar yapıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bundan sonraki sıralarda birazcık griyi azaltarak ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu küçük beyazı yaptık. Şimdi artık
beyazları büyütüp şu ortadaki griyi küçülteceğiz. O yüzden ben de böyle bir yarımşar santim kadar beyazları büyüteceğim. O noktaya gelene kadar gri ile gideceğim. O noktaya geldiğimde beyaza geçeceğim. Gördüğünüz gibi yaklaştım bayağı beyaza. Tam olarak ne kadar yapmam gerektiğine bakıyorum. Ve bir yarım santim kadar kala duruyorum. Böyle bir serçe parmak kadar diyeceğim ama parmağım kalın kaldı. Böyle biraz göz kararı ayarlamanız gerekiyor bunu. Şimdi beyaza geçeceğim. Gri ipimi gene halatımla beraber tutuyorum, elime alıyorum. Ve beyazla beraber sarmaya başlıyorum. Gri ipi gördüğünüz gibi alt tarafa çektim. Hep böyle alttan ilerletirseniz griyi alt tarafa bağlarken çok daha rahat olacak. Gri ipim gördüğünüz gibi zaten aşağıda kalmış oluyor. Üst tarafta değil. Üstte kalırsa bağladığınız yer birazcık belli olur. O yüzden hep ipi halatın alt tarafında ilerletmeye çalışın. Beyazla sarıyor olsam da alt sırada gri olduğu için alt sıraya gri ile bağlayacağım. Önemli olan burada alt sıradaki renginiz. Alt sıraya bağladığınız ve bağladığınız yerde sanki orada bir ilmek gibi kaldığı için alt sırada hangi renk varsa o renkle bağlıyoruz. Bütün sepeti yaparken hep aynı tekniği kullanıyoruz. Gri ipimi aldım. Gördüğünüz gibi aslında beyazla sarmaya devam edeceğim ama aşağıya gri ile bağlıyorum. Yine 8 hareketi yapıyorum ama bu sefer üst tarafını yapmıyorum. Çünkü beyazla devam edecek orası. Sadece alt kısma bağlamış oldum. Yine gri ipimi elime aldım. Ortada tutmaya çalışıyorum. Yani iki halatın ortasında alt tarafta tutmaya çalışıyorum. Ve beyazla sarmaya devam ediyorum. Başlangıçta yaptığım kadar alan çıkartıyorum beyazla. Bu aşamada kartım dolmuş, çekim bırakmış ama zaten griye geçmeye başlamıştım. Aynı şeyi diğer 5'i için de yapıp 6 tane şeklimi yapmış oluyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Bir sonraki sıraya başladığımda griyi biraz daha azaltacağım. Hep böyle griyi azalttığınızı düşünün. Beyazı çoğaltmak yerine griyi azaltıyorum gibi düşünürseniz çok daha yararlı olur. Çünkü her sırada zaten sepet büyüdüğü için beyaz kısım bir miktar büyüyor olacak. Sizin onu anlıyor olmanız biraz daha zor. Ama griyi her sırada yarımşar santim küçültüyorum gibi düşünün. Ve 4 sırada bu yıldızı tamamen küçültmüş olacağız. O şekilde birazcık göz kararı ilerlemesi gerekiyor. Ama çok zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi her sırada bir yarımşar santim azaltarak gideceğim. Şimdi gene beyazı ekleyeceğim yere geldim. 3. sıraya geliyor. Beyazların 3. sırasına. Her seferinde bir karar veriyorum gördüğünüz gibi. Bir tane daha ilmek yapayım mı yapmayayım mı diye. Ona bakarak göz kararı karar veriyorum. Bunlarda bir ilmek sayısı gibi bir şey veremiyorum. Çünkü ipin kalınlığına göre, sizin ne kadar sıkı sarmanıza göre, her şeye göre değişebilir. Biraz göz kararı ilerlemesi gerekiyor. Ve beyazı tekrar sarmaya başlıyorum. Burada ne kadar erken başladıysam beyaza, diğer tarafta da o kadar taşırıyorum. Beyaz ipime iğne takmamıştım, daha önce ihtiyacım olmamıştı. Şimdi beyaza da iğne taktım, ikinci iğnemi. Ve beyaz olan yerleri beyazla, alt sıra eğer beyazsa beyazla bağlıyorum. Eğer alt sıra gri ise gri ile bağlıyorum. Her 10 tane de veya 7 tane de 8 tane de
alt sıraya bağlıyorum. Onu çok geçmesin. Bu sefer çok altın arasındaki boşluklar belli olur. Bu tarafta da griyi küçülttüm ve gri ile devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bakın gri yukarıda kalmış ipim ve buradan bağlarsam üstten geçecek ve ipin bağlandığı yer belli olacak. O yüzden ipimi alt tarafa çekiyorum. Ön taraftan araya aldım gördüğünüz gibi. Arada duruyor şu an ipim. İpim aradayken bağlıyorum. Bu şekilde bağladığımda nereden bağladığım belli olmayacak. Ve gri ile devam ediyorum. Aynı şekilde diğer 5'ine de beyazları büyütüp grileri küçültüp bir sonraki sıraya kadar geliyorum. Bir sonraki sıraya kadar geldim. Artık 3 tane beyazı yaptık. 4. beyazımızın olduğu sıraya geliyoruz. Burada artık gri'nin en sonu olacak. Gri'yi 5 ilmeğe kadar düşüreceğim. Yıldızın her bir ucunda 5 ilmek olacak. Griyi 5 ilmeğe düşüreceğim yere kadar getirdim gördüğünüz gibi 4. sıra beyazımdan. Tam ortadan böyle bir dik bir çizgi geçtiğini hayal edip oraya 5 ilmeği getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden birkaç ilmek söktüm, baktım nasıl oluyor diye tekrar sardım. Burada birazcık dediğim gibi sizin göz kararı karar vermeniz gerekiyor. Ve ben tam ortaya geleceğini düşünerek buraya 5 tane griyi ekliyorum. Böyle bir iple de kontrol etmek istedim. Sizde eğer kalem kalın gelirse böyle bir iple bakabilirsiniz. Sonrasında tam ortaya gelmediğini, birazcık daha beyazın ilerlemesi gerektiğini düşünüp griyi söktüm ve tekrar beyazla birkaç ilmek daha yapacağım. Bu aşamada böyle bir iki tane ilmeği sökmekten, bir iki tane sardığınız şeyi sökmekten çok fazla çekinmeyin eğer içinize sinmediyse, baktığınız tam ortalı gibi durmuyorsa. Çünkü ileride daha çok gözünüze batabilir bu tarz şeyler. Ben de baktım çok olmadı. Sırf 2 tane ilmek için onu söktüm. Tekrar 2 ilmek sardım ve devam edeceğim. Hatta bir tanesini de geri söktüm. Bakın gördüğünüz gibi çok kararsız kaldım. Bir ilmek için bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Çok fark etmiyor da zaten. Ama hani size de fikir olması için buraları kesmedim. Sizin de bu tarz şeylerden geçiriyor olmanız çok normal. Emin olamamak çok normal ama el yapımı bir şey. Birinin diğerinden birazcık yamuk olması, birinin diğerinden ufak veya büyük olması aslında bu sepetleri, el yapımı olan şeyleri daha güzel yapan şeyler. 5 tane gri ilmeğimi yaptıktan sonra beyazla devam edeceğim. Ve diğer tüm yıldızların uçlarına, diğer 5 uca da bu şekilde küçülterek devam edeceğim. Şimdiki sırada sırf beyaz yapacağız. Bir sıra sırf beyazımız var. Şablona baktığımızda bunu görebilirsiniz. Sırf beyazla bütün bir sırayı tamamlayıp bir sonraki sıraya gelene kadar aynı şekilde beyaz iple devam ediyorum.
Komple bir sırada beyazımı yaptım. Ve sıranın tamamlanması için bu en son yıldızın ucunu da geçmem gerekiyor. Şimdi sıranın tamamlandığını nereden anlayacağım? Sayıyorum. 5. 5 tane beyaz, 5 tane beyaz, 5 tane beyaz, 5 tane beyaz. Burada 4 tane beyaz. Demek ki burayı 5'e tamamlaman gerekiyor ve burada sıram bitecek. O noktaya gelene kadar beyazla devam ediyorum. Siz de bu şekilde sayarak ilerleyin. Yoksa birazcık kayık olur ve yanlış yerden başlamış olursunuz bir sonraki modelimize. Ben gösterdiğim yere gelene kadar beyazla sarıyorum. Ve oraya kadar geldim gördüğünüz gibi ve her tarafta 5 sıra beyazım oldu. Şimdi şablona tekrar bakıyoruz. Ve 5 sıra beyazdan sonra bu üçgenleri koyduğumu görüyorum. Bu üçgenlerin de başlangıç uçları bir alt sıranın bitiş uçları gibi kalıyor. Çizerek anlatacağım. Bir alt sıradaki bitiş uçlarına denk gelecek gibi hizalayabilirsiniz. Yani benim için şu noktaya geliyor gibi hizalayacağım ben. Size burada kalemle çizerek gösterdim ama sizin kalemle çizmenize gerek yok. Yaparken ipinizi çektiğinizde o noktaya gelip gelmediğini hizalayabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim zaten. Burada hani tam olarak tahmin olarak nereye denk geleceğini göstermek amacıyla çizdim. Hatta bakın birazcık yamuk çizdiğimi düşünüyorum. Tekrar çiziyorum. İple yaparken çok daha rahat olacak bunu yapması. O noktaya gelene kadar beyazla devam ediyorum. Ondan sonra siyah ipimle devam ediyor olacağım. Bu arada beyazı yaparken gri ipi kestim. Onun alt tarafta devam ediyor olmasına ihtiyacım yok. Çünkü artık beyaz gri ile çalışmayacağım uzunca bir süre. Tam o bakın ipi çekiyorum ortaya kadar. İpi çekiyorum ortadaki göbeğe kadar ve tam oradan geçip geçmediğini görebiliyorum bu şekilde. Bir alt sıraya bağlıyorum burada siyah iple başlamadan önce. Siz de başka bir renge geçmeden önce bağlamanızı yaparsanız çok daha iyi olur. Siyah ipimi de diğer ipleri gene bağladığım gibi halatla beraber tutuyorum. Beyaz ipimi de halatla beraber tutuyorum tabi. Ve 10 kere sarıp bir kere de aşağıya yine beyazla, siyahla bağlamıyorum. Çünkü alttaki renk beyaz. Alt sıraya beyazla bağlayarak çizgiyle belirlediğim yere gelene kadar siyah yapıyorum. Beyaz ipi gene alt taraftan ilerletirseniz çok daha iyi olur. Ama ben gene alttan ilerletmeyi unutmuşum. Ortada 6 alıyorum gördüğünüz gibi ön taraftan. Arkadan iğnemi batırıp çekiyorum. Ve 8'in alt kısmını yapıyorum. Siyahla sarmaya devam ediyorum. Bu aşamada alt tarafa sıkı bağlandığını kontrol ederek ilerleyin. Biraz sıkı yapmaya çalışın. Açılmadığını ipi çekiştirerek kontrol edin derim. Çünkü ipinizin bu sepetinizin alt sıraya nasıl bağlandığını belirleyen en önemli şey.
Bakın ipimi ortaya, göbeğe kadar çekiyorum. Tam o çizgiden geçtiğini görüyorum. Biraz önce bahsettiğim çizgiden buraya kadar siyahla yaptım. Ve artık beyaza geçeceğim. Siyah ipi de halatımla beraber yürütmeye devam ediyor olacağım. Çünkü biraz ileride yine aynı şeyi koyacağım. Beyaz ipimle bir sonraki siyaha gelene kadar devam edeceğim böyle. Şablondaki gibi 6 tane bu üçgenden olacak. O yüzden her bu yıldızın uçlarının arasına siyah ekleyeceğim. 5 tane daha bu siyahtan ekleyip bir sonraki sıraya geleceğim ben. Şimdi bütün siyahlarımı ekledim gördüğünüz gibi. Ve bir sonraki sıraya başlayacağım. Bu aşamada siyahı biraz daha küçülteceğiz ve üçgen hale getireceğiz. Aynı zamanda artık sepetimizi derinleştirmeye başlayacağız. Benimkisi ne çok sığ ne çok derin bir sepet olacak. O yüzden ben 10. sırada derinleştirmeye başlıyorum. Siz daha derin bir sepet isterseniz daha 8. sırada yıldızı tam bittikten sonra yapabilirsiniz. Veya daha sığ isterseniz 1-2 sıra sonra yapabilirsiniz. Bu derinleştirme işlemini de yaparken yine 10 kere doluyoruz her zamanki gibi. Bu sefer bağlarken böyle dümdüz olacak şekilde değil, birazcık kaldırarak bağlıyoruz. Böyle alttan diğer sepetin diğer sırası da görünüyor. Bu şekilde kaldırarak bağladığınızda sepetiniz derinleşmeye başlıyor. Bu şekilde bağladıktan sonra da tekrar elimle düzeltiyorum. Sürekli elinizi düzelterek ilerleyin sepete. Çünkü siz nasıl yaparsanız sepet o şekilde şekil alıyor. Sık sık her bağladıktan sonra düzelttiğinizde çok daha düzgün ilerliyor. Ve siyahı biraz daha küçülttüğüm yere kadar geldim gördüğünüz gibi. Bunun için de ipi gene çekiyorum ve bir alt sıranın üçgenin ucuna gelene kadar beyazla devam edeceğim. Şimdi 1-2 tane daha ilmek olması gerektiğini görüyorum. O yüzden bir tane daha ilmek yapıyorum. Bir iki ilmek daha yaptıktan sonra tam kapatıyor. Artık siyahla devam edeceğim. Tam gördüğünüz gibi o çizgiyi kapatıyor oluyor. İlk bu derinleştirdiğimiz sırada 10 tane de değil de biraz daha sık batmanızı öneririm. Derinleştirirken daha sık batıyor olmanız daha düzgün olmasını sağlayacaktır. Böyle 7, 8'de, 6'da hatta alt sıraya bağlarsanız daha düzgün görünür. 10'da da bağlarsanız çok büyük sıkıntı olmaz ama benim tavsiyem böyle 7'de, 6'da, 7'de, 8'de maksimum bir alt sıraya bağlıyor olmanızdır. İpimle çekerek, kontrol ederek ilerliyorum. Ve tam bir alt sırada da gene aynı yere denk geldiğinde beyaza geçiyorum. Burada birazcık gördüğünüz gibi aslında fazla oldu siyah. Alt sırayla kontrol ederek gittiğim için. Ben de o sırada fark etmedim neden öyle olduğunu ve o şekilde ilerledim. Ama çok sıkıntı değil, ilerleyince çok belli olmadı. Aynı şeyi diğer 5'ine de yaptım. Bu son sırada nedense tam dediğim çizgi tutmadı. Ama biraz göz kararı ilerledim. Size de böyle çizgi tam tutmuyorsa, tam güzel olmayacak gibi geliyorsa
göz kararı da ilerleyebilirsiniz. Ve yine bir sonraki siyahın sınırına gelene kadar beyazla ilerledim ve derinleşmeye de başladı gördüğünüz gibi sepet. Burada siyahı biraz daha küçülteceğim. Yine beyazla sarıyorum ama alt sıra siyah olduğu için siyahla alt sıraya bağlıyorum. İpimle kontrol ediyorum. Bu sefer bir alttaki sırayı hizalıyorum. Tam o noktaya geldim gördüğünüz gibi. Şimdi siyaha geçeceğim. Beş ilmeği düşürene kadar da siyahla yapıyorum. Yine iple de hizalıyorum. Ve beyazla devam ediyorum. Aynı şeyi diğer siyahlara da yapana kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi burada tam bir alt sırada bir anlaşmazlık olmuş. Ama çok sıkıntı değil. Sizde de olursa kafanıza çok takmayın derim. Ve hepsinin 3. siyahlarını da yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bu siyahları tamamladık. Ve bundan sonra bu gri ile diğer ters üçgenleri yapacağız. Tam yıldızın uçlarına gelen yerleri yapacağız. Bu yıldızın ucuna gelecek buraya. Oraya gri ekleyeceğiz. O noktaya gelene kadar beyazla devam ediyorum. Kontrol ediyorum tam yerine gelmiş miyim diye. Gördüğünüz gibi tam gri'nin olduğu yere geldim. Birazcık gri'nin içine de geçtim gördüğünüz gibi. Buraya 5 ilmek gri ekleyeceğim gene. Tam düz çizgide olup olmadığını kontrol ediyorum. Beş ilmek gri'mi ekledim ve beyazla devam ediyorum. Aynı şekilde her yıldızın ucuna denk gelecek şekilde 5 ilmek gri'mi ekleyerek bu sırayı da tamamlıyorum. Sepetimde bayağı derinleşmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve bütün grilerimi ekledim. Şimdi bu griyi birazcık büyüteceğiz. Ters üçgeni yapacağız. Bunun için griyi gene çekerek hizalıyorum bir alt sıraya. Tam o noktadan gri ile başlıyorum ve bir sonraki ucuna kadar devam edeceğim. Alt sıram beyaz olduğu için yine beyazla bağlıyorum alt sıraya, gri ile de dolasam bile.
Bu arada siyahla da işim bittiği için siyah ipi de kestim. Bir sonraki siyahı kullanacağım zamana kadar kullanmayacağım. Birkaç sıra çünkü. Burada da bir göz kararı ilerliyorum. Bakıyorum çok mu olmuş, az mı olmuş diye. Birazcık gördüğünüz gibi tam hizaya denk gelmiyor aslında. Ama ben yine de bu üçgenin ucundan iki tarafın eşit çıkmasını istediğim için daha fazla sarmıyorum. Ve beyazla devam ediyorum. Bu hizalamayı biraz daha hani kolaylaştırması için söylüyorum ama %100 de tam olmayabiliyor böyle göz kararı yaptığımız için. Yani hizalayın, tabii ki hizaya bakın ama iki tarafın birbiriyle eşit olmasına da dikkat edin mutlaka. Aynı şekilde diğerlerini de grilerini büyüterek bu sırayı da tamamlıyorum. Ve sepet baya derinleşip kendini göstermeye başladı. Şimdi griyi biraz daha büyüteceğiz. Üçüncü sırasını tamamlayacağız. Yine hizaladım ve gri ile sarmaya başladım. Diğer taraftan griyi büyüttüğüm kadar bu taraftan da griyi büyütüyorum ve beyazla devam ediyorum. Aynı şekilde diğerlerini de tamamlıyorum. Diğerlerini de tamamladım aynı şekilde. Beyazla birazcık sırayı tamamlamak istiyorum. Bundan sonra siyahla son bir çerçeve geçeceğim. Onu yapmadan önce beyazı birazcık ilerletmek istiyorum. Video çok uzun oldu. 1 saattir konuşuyorum neredeyse. O yüzden birazcık sesim de gitmeye başladı. Griye bir parmak kala kadar artık siyaha geçeceğim. Bu son sıram olacak. Diğer ipleri de koparmıyorum bu arada. Çünkü hem gri hem beyaz var alt sırada. Onlara bağlarken kullanacağım. Siyahın ucuna iğne takmanıza gerek yok bu aşamada. Siyahı sadece halata dolayacağız. Alt sıraya bağlamaları hep gri veya beyazla yapacağız. Çünkü alt sırada onlar var. Bir önceki sıralarda yaptığımız gibi 8-10 defa siyah iple doluyorum. Ve bir defa alta bağlıyorum. Alta bağlarken altta hangi renk varsa onu kullanıyorum. Beyaza denk geliyorsa beyaz, griye denk geliyorsa gri. Bu şekilde bütün sırayı tamamlıyorum. Siyah ipimle de son sırayı tamamladım. Elimle düzeltiyorum. Sürekli elinizde böyle düzelterek ilerleyin. Ve şimdi gördüğünüz gibi bayağı az kaldı siyaha gelmeme. Ama halatı ben birazcık uzun bıraktığım için onu keseceğim. Birazcık böyle diagonal yamuk kesmek istiyorum. Birazcık gizlenmesi için. Ve siyahın üzerine birazcık geçirterek kesiyorum. Çok da fazla ilerletmek istemiyorum siyahın üzerinde. Böyle siyahın üzerine bir 7 santim, 5-6 santim kadar geçiyor. O noktaya gelene kadar yine siyahla devam ediyorum. Artık sepet çok büyük olduğu için kamera karşısında özellikle kaldırıp indirmesi zor olduğu için kaldırmadan yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada gri iple de artık işim bittiği için gri ipi de kesiyorum. Siyah ipim de oldukça az kaldı. Bitmeye yakın ama yetmeyecek o ip.
iyice ucuna gelmeden o ipi de bayağı kısaltıp siyah ekliyorum. Beyaz ipi de kestim artık çünkü beyazı da bitirdim. Artık siyahın üzerine geldim. Bu aşamada böyle bir 2 parmak falan kaldığında artık sık sık alt sıraya bağlayacağım. Bir kere sadece doluyorum. Bir kere de alt sıraya bağlıyorum doladıktan sonra. Bakın bir kere sadece doladım. Kaldırmamak için iğneyle arasından geçirerek yapıyorum. Ve şimdi alt sıraya bağlıyorum. Böyle bir kere boş dolayıp bir kere alt sıraya bağlayarak ucuna kadar geliyorum. Çakıl geliyor bu arada. İpimle oynamaya çalışıyor. Çakıl sağ olsun tripodumu düşürdü ama ucuz atlattım. Ve şimdi artık en ucuna kadar geldim. Artık daha fazla ilerleyemiyorum bu tarafta. Ama ucu çok azıcık halat görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu da yatay bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. İpimi hep yaptığımın 90 derece tersine ilerletiyorum. Halatın ucunu sarıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir önceki yaptığım ilmeklerden, alt sıraya bağladığım düğümlerden yararlanarak halatın bu taraftan da ucunu kapatıyorum. İpimi çok dikkatli ve yavaş yavaş çekiyorum orayı kapatması için. Tam olması gereken yerde tutuyorum ipimi ve sonrasında sıkıyorum. Ve bu şekilde halatın tamamını gizlemiş oluyorum. İpimi koparacağım. Bunun için bir alt sıradaki düğümlerden yararlanıyorum. Oradan bir alttan bir üstten iğnemi geçiriyorum. Ve en son geçirdiğimi birazcık gevşetiyorum. Orada da düğüm oluşturacağım çünkü. İğnemi oradan geçirerek düğüm yapmaya çalışıyorum. İkili düğüm yapıyorum daha sağlam olması için. İpi sıkıştırıyorum oradan. Ve hemen yandaki düğümlerden de geçirerek ipimi keseceğim. İpin gizli kalması için bu düğümlerden geçiriyorum. Oradan geçirip hemen ucundan kesiyorum. Ve sepetimiz aslında tamamlanmış oluyor. Eğer böyle bir sehpa üzerine falan kullanacaksanız şu an tamamdır. Sunum için kullanacaksanız. Ama eğer duvara asacaksanız bir de askı aparatı yapmamız gerek.
Şimdi askı aparatı yapacağız. Bunun için nereden asacağıma şöyle bir baktım. Arkasını çevirdim. Ben bu siyah üçgenlerden yararlanacağım. Bu siyah üçgenlerin düğüm attığım, alt sıraya bağladığım en dış kısmından hemen bir yukarıdan bir aşağıdan geçiriyorum. Ve ipi bağlıyorum burada. Ön taraftan görünüyor mu diye bir kontrol ettim ipimi. Çünkü beyazla siyahın birleştiği yerden bağlıyorum. Hani beyazın üzerinde görünüyor mu diye bir kontrol etme gereği duydum. Hemen üçgenin diğer ucundan ipimi geçiriyorum, iğnemi geçiriyorum ve askımın boyunu ayarlıyorum. Çok uzun olmasını istemiyorum. Biraz kısaltıyorum o yüzden. İğnemi tekrar çıkartıp burada da düğüm atıyorum. Bu ipimi de gizlemek için bir ilmekten geçirmeye çalışıyorum. Ama bir işe yaramayacak. Birazdan göreceksiniz, ucundan kestim. Ama siz isterseniz siz de geçirebilirsiniz. Denemek isterseniz tutup tutmadığını. Öyle geçirip bıraktım ama askımı çektiğimde çıktı. O yüzden uçlarından kestim. Ve hazır olmuş oldu. Bu kiti satın almak için videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Beşopiyer üzerinden satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.